Yıldız Taşı'na hoş geldiniz. Çanakkale Savaşı sadece Türk tarihinde değil, dünya tarihinde de önemli bir yer tutar. Özellikle kendilerine anlatılan barbar Türklerle savaşmak için gelip, kendi söylemleriyle mert ve cesur savaşçılar olan Türkleri tanıyarak ülkelerine geri dönen ve binlerce askerinin ölüsünü geride bırakmak zorunda kalan Anzakların, yani Avustralyalı ve Yeni Zelandalı insanların tarihindeki yeri büyüktür. Anzaklar, savaşa katılma sebeplerini İngilizler bizim kardeşimizdir şeklinde anlatsalar da, başka kaynaklarda İngilizlerin kaybetmesi durumunda karşı karşıya kalacakları, Almanlara karşı duydukları çekincelerinde hiç tanımadıkları Türklere karşı savaşmalarında etkili olduğu söylenir. Türkler ve Anzaklar arasında Çanakkale'de yaşanan çatışmalar, Son Centilmenler Savaşı olarak da bilinir. Çünkü Türk ve Anzak askerler çatışmalara ara verildiğinde birbirleriyle yemeklerini ve sigaralarını paylaşıyor, mektuplaşıyor, hatta zaman zaman şakalaşıyordu bile. Örneğin çatışmaların artık 7-8 metre kadar yakından yapıldığı savaş meydanında siperlerin arasında yatan yaralı bir İngiliz subayına kimse yardım edemiyordu. Bu sırada Türk siperlerinden bir Türk askeri uçuşan mermilerin arasına daldı. Koşarak gidip İngiliz askerini kucakladı ve onu Anzak askerlerinin siperlerinin tam önüne bıraktıktan sonra yeniden kendi siperlerine döndü. İşte bu olay ve benzerleri Anzak askerlerinin Türkler hakkında anlatılan korkunç şeylerin doğru olmadığını düşünmeye başlamalarına sebep oldu. Peki onlar bu savaş ve Türk askerleri hakkında neler söyledi? İşte birkaç örnek. Limma Adası'nda kaldığımız süre içinde defalarca çıkarma tatbikatları yapmıştık. Böyle bir görev için hazırlandığımızı biliyorduk. Fakat ne zaman ve nereye çıkarılacağımız hakkında kesin bir bilgimiz yoktu. O sırada bize verilen bilgiler, Türk askerlerinin barbar oldukları, esirlere çok kötü davrandıkları şeklindeydi. Gelibolu'ya çıkıp savaşa girdikten sonra tanığı olduğumuz gerçeklerle bütün bunların ne kadar yalan olduğunu anlamakta gecikmeyecektik. Anzak askeri Alan Jack. Siperler bazı yerlerde birbirinden sadece 20 metre uzaklıkta ve karşılıklı bomba atmak bir tür oyun gibi. Bomba fırlatıcıları olarak eğitilmiş özel adamları var. Fırsatını bulunca düşman siperlerine bomba fırlatıyorlar. Şu anda öldürülmüş olan çok asker yok. Sanırım siperlerin dışı çok tehlikeli. Çünkü keskin nişancıların kör kurşunları sürekli havada uçuşuyor. Top mermileri başımızın üzerinden geçiyor. Ne var ki birkaç günden sonra insan buna alışıyor. Türkler öyle kötü insanlar değil. Birkaç gün önce Fransızca yazılmış bir mesaj gönderdiler. Yiğit, Avustralyalı yoldaşlara hitaben yazılan mesajda sigara karşılığında sığır eti konservesi istiyorlardı. Siperler bazı yerlerde sadece 20 metre uzaklıktaydı. Bu yüzden birbirimizle haberleşmemiz çok kolaydı. Savaşın 177. günü, 18 Ekim 1915 Pazartesi. Anzak askeri Wilson. Avustralyalı tarihçi Dr. Jonathan King'in Gelibolu Günlükleri kendi anlatımlarıyla Anzakların Gün Gün Hikayesi adlı kitabında. Gün içinde yiyecekleri karşılıklı olarak siperlerin çıkıntısına koyuyor ve gönderiyorduk. Bu sabahın ilk saatlerinde Türklerle bizim arkadaşlar arasında sıra dışı bir dostlukla değiş tokuş yapıldı. Bizim çocuklardan bazıları doğruca düşman siperlerine gidip konserve, reçel, sigara takas ettiler. Yapılanlar her şeyiyle çok güzeldi ve buradaki savaşın ne kadar gereksiz olduğunu gösteriyordu. 19 Ekim 1915 Üsteğmen Cousins Dr. Jonathan King'in kitabından. Belki de en dikkat çekici olan husus, Anzaklarla Türkler arasında doğmuş olan sempati ve arkadaşlık duygusuydu. Artık karşısındaki Türk askerlerini kendi deneyimleriyle tanımış olan Anzaklar, o güne kadar propagandalarla kendilerine anlatıldığından aksine onların fanatik ve zalim değil, mert ve cesur insanlar olduğunu anlamış bulunmaktaydılar. Nitekim Avustralya ve Yeni Zelanda kıtaları kendilerine dağıtılmak istenen gaz maskelerini almayı reddetmişler ve nedeni sorulduğunda ise Türkler dürüst savaşçılardır. Onlar gaz kullanmazlar diye cevap vermişlerdir. Alan Moorhead isimli yazarın Gallipoli isimli kitabından. Türk askeri yalnızca dünyanın en cesur, en iyi savaşçıları değil, aynı zamanda en centilmen askerleridir. Darby, Baha Vefa Karatay'ın Mehmetçik ve Anzaklar adlı kitabından. Anzaklar, Çanakkale'deki anıtlarına her yıl gelerek kayıplarını anarlar. Bu anmalardan 1934 yılında yapılan törende Atatürk şu sözleri söylemiştir. Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar. Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler
Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Atatürk'ün bu şekilde andığı, işgalci düşman askeri olarak topraklarımıza gelen, ancak daha sonra dost duygularla topraklarımızdan ayrılan Anzaklarla Türklerin yaşadığı çok nadir bir durumdur. Öyle ki bir savaştan bir dostluk çıkartmayı başarmışlardır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz.